Evet, kayış değişim zamanı geldi. Normalde manuelde yazan süreyi aşmıştım. Bir önceki videodan belki hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla şimdi bunu değiştireceğim. Aslında hala yüzeyinde, kenarlarınca çatlak gözükmüyor ama yan alanlarında, yan yüzeylerinde biraz aşıma var. Ve çok fazla renk yapmaya, toz yapmaya başladı. Şuralara falan dökülüyor. Artık zamanıdır, çok abartmaya gerek yok. Elde bir yeni kayış varken bunu değiştirmek lazım. Biraz da kaçırmaya da başladı. Çünkü motor çalışırken şarj lambası yanıyor. Bu da demek ki bu kaçırıyor. Şu an zaten biraz gevşemiş durumda. Gördüğünüz gibi bunu döndürebiliyorum ama kaçırıyor. Dolayısıyla değişim zamanı. Şimdi nasıl değişecek? Bunu gevşeteceğim. Şuradaki civatayı gevşeteceğim. Şu alttaki civatayı gevşeteceğim. Ve buradan sabit bir şekilde, bu ikisi arasında sabit şekilde bağlı olan bu alternatör alttaki civata üzerinde rahatlıkla oynayabilecek. Bunu bu tarafa kaydıracağım. Burası iyice gevşeyecek. Bunu çıkartacağım. Yeni kayışı takıp ondan sonra burada yeterli gerginliğe ulaştırdıktan sonra şunu sağ tarafa doğru iterek gerekli gerginliğe ulaştırıp civataları tekrar sıkacağım. Evet. Bu. Yan yüzeyler biraz gitmiş. Pek çatlak yok. Ama üst tarafta deformasyon var. Şöyle görünüyordur. Hop. Şöyle. Ovalleşmiş. Bu da yenisi. Selam millet. Şimdi kısa süreliğine de olsa sizi Marmara'dan çıkarayım istiyorum. Marmara'nın bayağı bir dışına çıkarmak istiyorum. Burası Seyşel adalarında bir marina. Seyşel adaları da Afrika'nın doğusunda, Hint okyanusunda bir ada. Ve tabi renklerden de göreceğiniz üzere burası acayip bir yer. Yani gerek kara gerek deniz olarak denizin renginde görüyorsunuzdur. Yani marinanın içini dahi. Burası tropik bir ada. Sürekli sıcak. Bol yağışlı bir yer. Tekneler de dikkat çekiyor. Şöyle biraz gezelim içerisini. Marinada gördüğünüz gibi çoğunlukla sürat motorları var ve katamaranlar var. Katamaranlar da hep turistik amaçlı kullanılıyor burada. Gelen turistleri gezdiriyorlar. Adanın etrafında farklı koylara götürüyorlar. Yani genellikle bu Hint okyanusundaki adalarda bu katamaranlar çok popüler. Turistik amaçlı kullanıyorlar. Yani genelde normal bir tek gövdeli bir yelkenli de görmüyorum. Her taraf katamaran dolu. İşte enteresan bir tekne var.
Ve herifler tabi böyle bir villalardan oluşan bir rezidans yapmışlar marinenin etrafına. Yani amcanın burada evi de var, villası. Önünde teknesi, motoru vesaire her şeyi var. Süper yani. Gayet güzel. Şimdi arkadaş bu nedir diye şöyle bir baktım. Gördüğünüz gibi sürat teknesi suyun üstünde duruyor. Yani iki tane ne bileyim yüzer tank yapmışlar. Tank mı ne diyebiliriz buna bilemedim. Yani bunu muhtemelen vanalarını açtığın zaman içine su doluyor, batıyor. Tekne sonra suya geri iniyor. Sonra da tekrar yukarı kaldırıyorlar içine hava basıp. Yani ben öyle anladım. Sanki bunu sırf suyun üstünde kirlenmeden temiz tutmak için yapmışlar gibi görünüyor. Eğer başka bir amacı yoksa. Tamamen şu an yeni gördüğüm bir şey. Öyle varsayıyorum. Ama yanında da tuhaf bir şeyler daha var. Onlar ne çok anlamadım. Katamaranlar her yerde. Çeşitli ebatlarda, büyüklüklerde, boylarda. Evet, normal bir tekne gördüm. Bir Dufour 52 var. İşte dünyayı gezeceksen abi böyle bir tekneyle gezeceksin. 45-50 fit olacak. Rahat rahat yayılacaksın. Şu alet ne diye dikkatinizi çekmiş olabilir. Şimdi buralarda tabii gelgit çok şiddetli olduğu için su yükseldikçe buradaki pontonlar da yukarıya çıkıyor. Şunun etrafında. Bu kayboluyor. Şu an sular çekilmiş durumda. Alçak durumda yani. Dolayısıyla bu yukarıda. Su yükseldikçe her şey aynı anda birlikte yukarı çıkıyor. Böyle bir sistem yapmışlar. Şurada normal iki tane kendi teknem boyunda bir şeyler gördüm. 30-35 fitlik iki tane küçük tekne var. Evet, bir de böyle unutulmuş tekneler olur ya her yerde. Burada da aslında güzel bir tekne var. Ama burada herhalde yıllar evvel biri bırakmış. Çok enteresan bir şey. Aslında bu da güzel bir şeydir. Böyle biraz bitmiş bir tekneyi alıp adam etmek. Bu da burada bayağıdır yatıyor belli ki. Yani bir rüzgar dömeni de var. Bu herhalde birileri uzaktan bir yerden okyanusu aşıp buraya gelmiş. Sonra artık burada da kalmış mı ne olmuşsa buradan da bir yere gidememiş belli ki. Ama çok güzel bir tekne yani. Çok hoş bir tekne. Böyle gezdiğim yerlerde marinaları dolaşmak çok güzel oluyor gerçekten. Değişik tekneler görüyorsunuz. Yani siz de bir tekneci olunca burada millet ne yapıyor dünyanın öbür ucunda? Nasıl oluyor? Nasıl tekneler kullanıyor? Onu görüyorsunuz. Gayet zevkli oluyor. Durum böyle. Artık Marmara'ya geri dönebiliriz. Evet, gördüğünüz üzere kayışta çuvalladık. Çünkü teknemde yedek diye dolaştırdığım kayışın ölçüsünün doğru olmadığını fark etmiş bulunuyorum değişim esnasında. Bu da bana bir ders oldu. Gördüğünüz gibi diş sayısı farklı. Ben de tabii hemen bir kayış araştırmasına girdim. Öncelikle orijinal parçaya yöneldim. Orijinal parça yani Volvo'nun kayışını sorduğumda aldığım fiyat 40 euro. O da yaklaşık 250 liradan aşağı etmiyor. Dolayısıyla alternatiflerini düşündüm. Çünkü üzerindeki kayış, durumunu size gösterdiğim kayış, Bando marka bir kayış. 9.5 x 858 ebatlarında.
Ve ben bunu kayışı değiştireli tam 3 yıl olmuş. 3 yıl ve 250 saat ve kayış hala parçalanmamış durumdaydı. Gittim ben bu kayışın yenisini aldım. Bando marka. Ve fiyatı 16 lira. Evet, fiyatı 16 lira. Öbür tarafta 240 liralık ama üzerinde Volvo amblemi olan bir kayış var. Tabii seçim size ait ama aynı markayı da kullandığım için 255 saatte hala parçalanmamış olarak duruyor. Dolayısıyla yine Bando marka bir kayış takacağım. Burada tabii şunu söylemek lazım. Kayış her sene veya 100 saatte bir değiştirilmesi gerekiyor. Ama ben çok sık kontrol ettiğim için kayışı, yani her denize çıkmadan veya motor çalıştırmadan neredeyse motor kapağını açıp kontrol ettiğim için kayışın gerginliğini, durumunu vesaire iyi takip edebiliyorum. Kayışın durumunun ne olduğunu. Ama senede bir sefer motor kapağını açıyorsanız veya çok nadir açıyorsanız motor kapağını, tabii ki gidip en pahalısını, en iyisini almanız gerekir. Şimdi bunu takalım. Evet, şu ikisiyle gerdireceğim, kanırttıracağım şunu. Sağa doğru ve buradan sıkacağım. Bakalım yalnız nasıl yapacağız yine. Şöyle şunun burada sabit durabilmesi lazım. Hoppa. Evet, böyle sanırım olabilitesi var. Hop. Ters. Altı sıkalım. Evet. Olduğu gibi görünüyor. Çalıştıralım bakalım. Evet, kayışı da taktık ve işlemi bitirdik. Umarım uzun ömürlü olur kayışım. Takip edeceğiz. Bitirmeden önce de bir kanal tanıtımı ve önerisinde bulunmak istiyorum. Yeni bir kanal, Sailing Yacht Junkers isminde. Sahibi de Bora Kaptan. Kendisinin bir projesi var. Eski bir yelken tekne aldı ve bunu adam edip dünya seyahatine çıkmayı amaçlıyor. Ve aldığı tekne haylice kötü durumda ve onu adam edene kadar da tüm aşamalarını, karşılaştığı tüm zorlukları çekmek istiyor. Artı seyahatini de çekmek istiyor. Yani bu macera çok daha yeni başladı. En sıfırdan ilk takip edenlerden olduğunuzu ileride belki söyleyebilmek adına bence hemen takibe başlayın. Linkini şuraya koyuyorum. Abi link nerede çıkıyordu ya? Tabii ki oraya koymuyorum. Şu tarafa koyuyorum. Şurada çıkması gerekiyor çünkü. Linke tıklayarak o kanala gidip oraya abone olabilirsiniz. YouTube'da abone olduğunuz kanalları desteklemenin bir yolu da videoyu olduğu gibi izlemek baştan sona. Yani önünüze ne çıkarsa her şeyi izlemek. Bu şekilde destek olabilirsiniz. Aynı zamanda Bora Kaptan bir Patreon hesabı da oluşturdu. Patreon'u biliyorsunuzdur. Daha önce de anlatmıştım. Çok kısaca tekrar değineyim. Burası bir web sitesi. Bu şekilde içerik yaratanlara, YouTube üzerinden özellikle veya herhangi başka mecralarda bir eser yaratanlara destek olmak amacıyla kurulmuş. Siteye giriyorsunuz, bir hesap oluşturuyorsunuz, kredi kartınızı tanımlıyorsunuz. Aydan aya ödeme seçeneği de olabilir, sadece $1 bile olabilir. Bir sınır limiti yok veya tek seferde bir ödeme yapabilirsiniz. Ve böylece bu insanlara destek olmuş olursunuz. Evet, son olarak bir şey daha var. Ne var? Bir şapka var. Bir dostumuzdan şapka geldi. Ona teşekkür etmek istiyoruz. Kime teşekkür ediyoruz? Siz tahmin edin. Korkunu yen, hayalini yaşa. Kaan Kaptan'a çok teşekkür ediyorum bu şapka için. Çok güzel bir hediyeydi. Onu zaten destekliyorsunuzdur. Ama ki yani ola ki de onun kanalını bulmadan önce benim kanalımı bulmuş olanlar varsa onlar için de bir link koyuyorum. Şuraya. Şurada olmalı. Şurada. Şurada. Oraya tıklayarak Kaan Kaptan'ın kanalına direkt ışınlanabilirsiniz efendim.
Elim sürekli şu masaya çarptığı için, böyle elimi kolumu tutamadığım için kusura bakmayın. Sürekli masaya çarpıyorum. Kamerayı da sallıyorum. Neyse, bu kadar yeterli. Görüşmek üzere, takipte kalın.